Ben Aksaray doğumlu, Kargın köyünde topraktan geldiğimiz, toprakla yaşadığımız köydeyim. Her yer vatanımız ama eski dedelerimiz bir tarih koymuş. Şu dağ senin, bu benim dağ değil. Ben hanım alıncık Hasan Dağı'nı bana verdiler hediye. Hasan Dağ benimdir. Ben ilk önce dayımın kızıyla nişanlandım. Benim boğazımda krevet olmadığını, o da devlet memuru bir görükmüş. 40 günlük köyüne götürdü o arkadaş. Demiş bunun boğazı devlet memuru değil, boğazında krevet yok. Dayımın kızı gitti. Oruçlu mu, niyetli misin diye yani. Niyetliyim anam, yemeyim anam, yemeyim. Ben hiç ekmeğim. 24 saat duruyum. Allah sabır verir. Cümlenize versin Allah. Evlerinin önü mezar, mezarlıkta gelin gezer. Uyan uyan zalım gelin, sabah güneşi doğuyor. Sizi tanıyalım. Ben Aksaray doğumlu, Kargın köyünde topraktan geldiğimiz, toprakla yaşadığımız köydeyim. Her yer vatanımız ama eski dedelerimiz bir tarih koymuş. Şu dağ senin, bu benim dağ değil. Ben hanım alıncık Hasan Dağı'nı bana verdiler hediye. Hasan Dağ benimdir. Kavadan Arzalı Yahya'nın Hasan Dağı'sı olsun bakalım. Bir günün nasıl geçiyor? Benim günüm sağlıkla geçer. Dağda geçiyle uğraşırım, dağlarda taşla uğraşırım. Bu benim aracın kasası. Ekmeğimi, suyumu, kendimi dağda taşta taşıdığım aracın kasası bu. Eşek tank, bu da kasa. Kasa olmayınca top da konmaz, rızkı da konmaz. Ya Allah, ya ilahe illallah. Şimdi de keçi samanı çok yemez. Bu arada ayağına çinleyecek biraz serpilmiş yani. İşte her canlının, her kuşun yavrusu olduğu gibi keçinin, koyunun da bunlar işte yavrusu. Her canlının yavrusu oluyor yani. Kurdun, kuşun, keçinin, koyunun da bunlar yavrusu. Tat olmasa sütünü, etini, tadını nerede bulacağım? Her rızkının tadı var. Hey kurban olduğum Allah. Yaradan bir damla sudan insanı da yaradı. Her canlıyı yaradı yani. Bir damla sudan. Anamız olmasa, babamız olmasa biz dünyaya nerede geleceğiz? Tarlaya, toprağa tohum düşmese rızkın nereden gelecek? İlle tohum düşecek de rızkı olacak. Ben dağlarda mutluyum. Kahvelerde dedikodu yapacağımı, kumar, sigara içeceğimi dağlarda geziyorum. Dedikodu yok. Sağlık iyi, hava iyi. Hani bir parça var. Sazım ben ölüncük seni kimler çalacak? Dağda evim var, her şeyim orada. Ben derim, ey yattığım dağlar taşlar, dedeler öldü. Biz bu hale geldik. Biz gidince kapımızı kim açacak? Bu geçiyi kim güdüp de burada kalacak? İmkanı yok, kalmazlar. Yavrum kucağımda vardım doktora. Doktor bey dedim. Bu yavru hasta dedim. İyi olursun diye ilaç yazmadı. Benim de
Yavrum niye iyi olmuyor doktor bey? Bak doktor deyince ki oğlak bile sesleniyor yani. Diyor ki hasta olduğunu bilmiş yani. Ya Allah ya ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Hayvanınızla yaşadığınız olayı anlatır mısınız? Şimdi aynı çocuk gibi keçiyi, koyunu, hangi canlıyı eğitirsen anlaşmak kolay. Ama yalnız insanla anlaşmak zor. Hayvanı, keçiyi eğitirim. Şimdi ben bırakayım, aynı yattığı yere varır ama insanı imkanı yok, söylediğin yere getiremem. Yani nereden bırakırsan bırakayım, yukarıdaki kaldığım dağda akşam oldu muydu, ya aynı otele insanın geldiği gibi oraya gelir. Ama insanın yalnızı gelmez. Eskiden dedelerin oturdu. Şura babamın yurdu. Temellerde eski baba yurdunda oturan kim var? Taş duvar üşütmez. Toprak. Soğuk geçmez, sıcak geçmez. Şimdi BİMS olduğuna, modern olduğuna, soba burada yanar, dışarıdaki soğuk gir içeri girer. Aynı kötü insanlar gibi. Kapıda bekler. Ama taş duvardan imkanı yok. Ne insan girebilir, ne soğuk girebilir. Onu değiştirdik. Eski dedelerin emağı söküldü. Taş duvarı BİMS oldu. Tarlalarımız eve döndü. Eşekle saman getirdik torbalarından. Mutluyduk. Hiç olmazsa tarlada vakit geçiyordu. Şimdi komşu yataya şer bulamayınca ya komşuya çatıya ya çocuğuna çatıya oradan kendine bir heyecan buluyor. İşine uğraşan yok. Yattığımız yerden de komşuya nasıl çatacağız? Bacıya kardeşe nasıl çatacağız o? Başka düşüncemiz yok. Ben kaynanama söyledim. Kaynana, benim kaynana da Allah razı olsun şöyle şenlikli, maşallah dediğimi iki etmez. Hemen kartı verdi, git çek dedi. Ama ehliyet alamadım, geriye kaldım. Vallahi ben şöyle düşündükçe, eski zamanı hatırlayınca, kineye baktıkça, geçen de söyledim, vallahi yaşamadan öbür dünya git ondan iyi. Açığı görünce, kötüyü görünce yaşamak bitti ya. Eskiden iki komşu, bir komşunun işini hallediyordu, bir olayını hallediyordu. Ne olduk? Evlatlarınızı kaybettiğinizde ne hissettiniz? Vallahi ilk kaybettim, 91'de kaybettim en büyük kızımı. Ondan sonra kurban olduğum Allah oğlanı verdi. Biri gitti yine birini aldı kurban olduğum Allah yaradan. Orada lazım. Burada üçü, orada üçü. Çünkü demek ki buraya ayarlamış yaradan veren Allah, orayı da onlar ayarlamış. Yani ikiye bölmüş yaradan Allah. Burada günah işlerse üçü, orada da sevap olur. Belki kurban olduğum Rabbim affeder suçlarımızı. Eşinizle nasıl tanıştınız? Ben ilk önce dayımın kızıyla nişanlandım. Benim boğazımda krevet olmadığına, o da devlet memuru bir görükmüş. 40 günlüğüne götürdü o arkadaş. Demiş bunun devlet memuru değer, boğazında krevet yok. Dayımın kızı gitti. Allah geçin bayrağı versin dedik. En sonunda 2 sene olaya Allah huzurunu aldı. Ne vaat ettin? Sizlere ömür. Ondan sonra bir hafta mı geçti? Ona nişan yaptık. 1,5 sene kaldık. Amcalar geldi Almanya'dan. Babanın hediyesi var diye götürdük. Dost bildiğim anam ıskırgan otu elime attım ki elim yanıyor. Maalesef yeğeni bekarmış. Yeğenini aldılar. İşte kurban olduğum Allah'ın yazgısı. Kimin kısmeti, kimin rızkısı, kimi kime yazacağını, geçim edeceğini yaradan Allah bilir. İşte böyle tanıştık, evlendik işte. Akıllı değil, gelip geçip gidiyor. Yani şükür Allah. Yahya amca gençken nasıl biriydin? Ben aynı dağlarda gezerdim. Davar peşinde. Dağ bizi bilir, biz oyunu, planı, projeyi dizemezdik.
dizdirmesin Allah. Dizenler zaten memur olmuş. Biz de cahil olalım. Gelip geçip gidelim. Hastalığınız size ne öğretti? Ben 1 yaşındayken annem, ben anama aba derim. Anne demem. Abam bostan ekmiş. Eskiden tarlalara bostan ekerlermiş idi. Ekincik, otun içinde kalıncık ben almış demiş bunu el gülmesin. Hani bahçe otlanıncık. Gelip geçen nedir? Bakamadı. Otun içinde kaldı. Götürmüş beni. Çakıl dedik. Onun dibine yatırmış. Sıcak tam başıma gelmiş. Terin içinde kalmışım. Sıcakta. Bir elbiseye yaş koyunca sıcak şeyden ne olacak? Kuruyacak. Kurumuş, terlemişim. Getirmişler eskiden eline geçen inne. Ateşinden bir de perisine vurdurmuşlar. Damarı yakmış. Bu kadar ağzımdan yüzümden bir yara meydana gelmiş. Gelince hastaneye almışlar. Eskiler banyo yaptıramazmışydı. Bu ölür suda yaptırmazlarmışydı. İşte ölmemişik. 4 yaşında mıydım, 5 yaşında mıydım? Yürüyüncük böyle kıpranma meydana gelmiş. İyi olur, iyi olur diyeken olmadık. Şükür Allah. Rahmetli babam Ankara'ya götürdü. Ondan sonra götürünce Hacettepe doktoruna aklım nereye vardık. Orada doktorun girdik odasına. Geç çok. Şimdiki hatırlayıp, hani kocayınca hatırlamadık da geçtikleri çocuklukta hatırladık. Oturturdu beni masaya. Dedi bizim rahmetli babaya böyle böyle dedi. Bu dedi sallantı var dedi. Kaldırdı beni yürüttü. Bunun dedi damarı yangın dedi. Damarda leke var. Beyinde hiçbir sorun yok dedi. Ondan sonra işte davara başladık, dağa başladık, oyuna başladık, sap çektik, hani tarlada gezdik. Benim sorun hiçbir şeyim yok, sıkıntım yok. Şimdi şu anda istersen buradan Aksaray'a kadar hangi genç olursa olsun görürüm. Giderken hani sallantılı benim beynimde, hesabımda, yolumda Allah'a binlerce şükür bugünüme bir sorunum yok. Ben geçi de kestim. Geçiyi hayvan istediğin gibi yüzeyim. Büyük günah. Tek başıma hem keserim hem yüzerim. Bir sorunum yok yani. Şimdi adresi ver. Türkiye'nin nerede olsa bulur çıkar. Ölüm senin için ne ifade ediyor? Vallahi ölüm az evvel dedim ya. Bu yaşamdan, bu açıktan, boyadan, ciladan, kötüden bizler tahmin edemezdik. Ömür sizce nedir? Vallahi ömür acıyla geçerse tat olur, tatlıyla geçerse o acı olur. Ömrümüzü hayırlı rızkıda, hayırlı yerde, hayırlı iman Kur'an peşinde geçirirsek iyi olur. Eğlence yerlerinde, oyun yerlerinde geçirirsek onun hiçbir zaman tadı olmaz. Benim ömrüm geçti. 62 yaşındayım. Ben dağlarda geçirdiğime ben memnunum. Hiç olmazsa kumar bellemedi, alkol bellemedi, dağ belledi. Her canının bir sevdiği yer var ama hayırlı yerlere çalışalım. Hayırlı yerlerden rızkımızı kaldırmayı nasip etsin Allah. Ömrün nasıl geçti? Vallahi dediğim gibi ben ömrümü boş yere harcamadım. Ayağım tikene battıysa da gül sandım. Taşa değdiyse de yurt sandım. Tikeni de batıran yaradan Allah, taşı ayağımıza değeren de Allah. Onun emri olmasa ne tiken batar ne ayağımıza taş değer. Ne de yürüyebiliriz bir yerde, ne de yaşayabiliriz. Her şeyi yaradan Allah şu mübarek günde. Şunu da söyleyeyim. Ey Müslüman bacılar, kardeşler, bütününüze sesleniyorum. Benim abam, ben anama aba derim. 100 yaşında eski Ramazan tutuyor da siz yattığınız yerden niye yiyek ya? Vallahi da bile de 100 yaşında. İlk önce Allah'ın sayesinde, Allah'ın vermiş olduğu ömüre karşı bu annem 100 yaşında. 4 yıl İzmir'de kaldı. Ondan sonra 7. ayda geri getirttirdim. Şimdi anne
uzakta olunca evlat rezil olur. Hasta mı, sağ mı, ne halde değil. Bu düşüncemeyle getirdik. Şimdi burada yani. Yatar, işte kendi halinde. Oruçlu mu, niyetli misin diye yani. Yetliyim anam, yemeyim anam, yemeyim. Zor olmuyor mu diye yani. Yok. Ben hiç ekmeğim. 24 saat duruyum. Durursam yemeği istemiyorum. Allah emrederse, Durdurmaz. Sabır ederim anam. Allah emretmezse durdurur. Hiç 24 saat duruyum. Akşam olsun, yarın bu vakitte daha durur. Allah sabır verir. Cümlenize versin. Allah oruç tutun. Yemeyin anam Allah'tan. Allah'ımız var üstümüzde. Koca Allah var. Cümlenin sahabı var. Bu kuru ağaçlara meyve veriyor. Allah dal veriyor. Ciğerim anam. Sabır veriyor. Sayanızda ben ekmeği sabır ederim. Ayağınıza taş değmesin. Yollarınız açık olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Bu yaşına kadar aç kaldığınız gün oldu mu? Ben onu unuttum. Askerimiz toprağımızı bekleyen, bizleri koruyan, bütün Mehmetçiklere ve gazilerimize, eski askerlerimize, vatan uğruna şehit olanların Allah rahmet eylesin. Yatırayı cennet mekan olsun. Onlar kıtlığı da görmüş, açlığı da görmüş, susuzda kalmış, ayak yalında yürümüş. Neyin uç aç kaldı? Toprak, vatan, namus değil. Dağda yaşayan bütün askerlerimiz ve çobanlarımız nerede olursa olsun aç da kalınacak, susuz da kalınacağız. Her şey Rabbim sağlığını verir. Aç kalsan da seni yürüdür, susuz kalsan da. Şimdi ben dağdan geldim. Ben niyetliyim. Ben ne ekmek, ne su, ne yorgunluk. Şimdi yine Aksaray'a vallahi gitmezsem yayak, yürüyerek. Ben acıkmayayım, susamayayım ki. Biz rızkı için çalışırsak biz hiçbir zaman az, susuzluğa elbette katlanacağız. Dağda ekmek bulsam su bulamam, su bulsam yemeğe yer bulamam. Şimdi yoldan gelirken yağmur yağdı. Elbette sanacağız. Allah'ın rahmeti, karda yatacağız, yeri geldi, ılıkta yatacağız. Hastalandığınızda nasıl tedavi oluyorsunuz? Ben bu sene hastaladım. Dağın gidemediğim sıkıntı beni bu sene hastalattı. Vallahi ben gerçek diyeyim. Bak yeminle konuşayım. Ben saklı gizli lafım yok. Ben karın içinde yatardım. Yukarıda ormanda. Kalkardım dağda sobamın kovasını çekmeye, odun almaya. Vallahi çıkartsız ben odunumu kayardım. Hiç hastalık nedir bilmezdim. Çünkü dağın havası insanı hastalatmaz. Şimdi burayı, şu evi yaktık, ısıdı. Dışarı çıkınca vücutta telli ne oluyor? Sıcağıyla soğuk birbirini aynı insan gibi istemiyor. Bir düşmanı görünce hani uğraşır ya, soğuğuna sıcak birbirine uğraşıyor. Ben kaç sene ormanda karın içinde, yağmurun içinde birinci ayda gelirdim. Dağın havası hiçbir havaya uymaz. Yani benim bir huyum var. Ben şöyle incelerim. Hani kahvede olsun, nerede olsun. Uygunsa başıma öyle varırım. Uygun derse imkanı yok varmam. Bu arada oturdun muydu? Kötüleriyle, birbirine konuşakan gördün müydü? Ben kendi kendimi yoruyorum kalbimi ya. Ben her zaman diyeyim. Benim yanıma 3 kişi oturur. Okey oynayanın kötünün yanına 50 kişi oturur. Demek ki benim kalp onlara uymuyor. Allah da herkese doğruluktan nasip etsin. Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben her zaman için Allah yolunda çalıştıran bütün Müslüman kardeşlerimize, hocalarımıza, müftülerimize, hangi Müslüman kardeşimiz Kur'an'dan bahsedip de anlatırsa Allah razı olsun. Sizleri tanıdan, yaradan Allah'a çok teşekkür ederim.
Bu zamanda geldiğiniz için, şu mübarek günde beni ziyaret ettiğiniz için Allah razı olsun. Allah her Müslümanın dualarını kabul etsin. İmanımızı, Kur'an'ımızı, şu mübarek günde oruçlarımızı hayırlısıyla nice bayramlara nasip etsin. Tekrar teşekkür ederim. Allah razı olsun geldiğiniz için.